Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dikişsiz iki şiş patik modelinin anlatımını yapacağım. Ben patiğimde mor ve beyaz olmak üzere 2 tane patiklik ip kullandım. Mor ipim Ören Bayan Dora'nın, renk kodunu merak edenler için hemen veriyorum. 104. Beyaz ipim ise Kartopu Flora'nın, renk kodum K10. Hemen şişlerimi söyleyeyim sizlere hanımlar. 3 numara şiş kullandım. Böyle kısa 2 şiş ile yaptım. Dileyen misinalı şiş de kullanabilir. Hemen sizlere modelimi göstereceğim. Buyurun hanımlar. Modelimiz bu şekilde. Desenli çok güzel 2 şiş patik yaptım. Model çok yakıştı. Hemen tabanımızı da göstereyim. Tabanımızda da dikiş yok. Topuk bölümünde yine göstermek istiyorum. Bu şekilde. Patiğimizin hiçbir yerinde dikiş yok hanımlar. Çok güzel, çok şık bir model oldu. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37-38 numara ayaklar için uyumlu oldu. Büyük yapmak isteyenler şu arka haroşa sayılarını fazla yapabilir. Daha küçük yapmak isteyenler de haroşa sayılarını azaltabilirler. Hemen patiğime burun kısmından başlayacağım. 8 ilmek olarak 8 adet ilmeğimi atıyorum hanımlar. 8 ilmek üzerinden patiğimize başlıyoruz. Şu 4. ilmeğim, şu 5, 6, 7 ve şu da 8. ilmeğimiz. 8 ilmeğimi attım. Bu şekilde. Şimdi hanımlar haroşa örgü uygulaması yapacağız. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem de arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümüzün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi geri dönmüştük. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen diğer ilmeklerimi haroşa olduğu için düz olarak örüyorum hanımlar. Haroşa örgü uygulaması yapıyoruz patik burnumuzda. Bu şekilde. Şimdi geri dönüyoruz. Bu aşamada hanımlar ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzda şöyle kabul ediyorum. Başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Bu aşamada artırmalarımıza ön yüzde başlayacağız. Artırmalarımızı ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırma yapıyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. 2. ilmeğimi ördüm. Hemen ipimi şöyle parmağıma dolayıp buraya 1 adet ilmek atıyorum. İlk artırmamı yaptım 2 ilmekten sonra. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın hanımlar son 2 ilmeğim kaldı. İpimi parmağıma dolayıp buraya da 1 adet ilmek atıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Böylece şişimde 10 tane ilmeğim oldu. Sonuncu ilmeğimi yarım örmüşüm. Hemen düzeltiyorum hanımlar. 10 ilmeğimiz oldu. Ön yüzde artırmalarımızı bu şekilde yaptık. Şimdi hanımlar geri döneceğim. Sonuncu ilmekle de bir şey olduk. Ayrılamadık. Geri döndük. Şimdi arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde artırma işlemi yok. İlmeklerimizin tamamını sıra sonuna kadar haroşa olarak örüyoruz hanımlar. Artırma işlemini sadece ön yüzde yapıyoruz. Evet, ilmeklerimi sıra sonuna kadar ördüm. Şimdi geri dönüyorum tekrar. Ön yüzdeyim. Artırmalarımıza ön yüzde devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi alıyorum. 2. ilmeğimi ördüm. Hemen buraya artırmamı yapıyorum. Bakın 3 ilmek oldu. Kenarda 2 ilmeğimi ördüm. Artırdım 3 ilmek oldu. Şimdi de son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın burada son 2 ilmeğim kaldı. Hemen artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi ön yüzde tekrardan artırmalarımızı yaptık. Şişimizde şu anda 12 adet ilmeğimiz oldu. Arka yüze geldik hanımlar. Arka yüzde yine artırma işlemi yok. İlmeklerimizi tamamen haroşa olarak örüyoruz patiğimizin arka yüzünde. Artırma işlemini sadece ön yüzde gerçekleştiriyoruz. Şimdi geri döndüm yine. Tekrar ön yüzdeyiz. Artırmalara devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. 2. ilmeğimi ördüm. Hemen artırmamı yapıyorum. Tekrar son 2 ilmeğim kalana kadar düz olarak öreceğim. Sol taraftan da artırmamı yapacağım. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Hemen artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde hanımlar. Şimdi geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri tamamen haroşa olarak öreceğiz. Ön yüzde artırmalara devam edeceğiz. Bu şekilde hanımlar ben bu patiğimde toplamda 26 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Sonra modelime geçtim. Dileyen 28 ilmek olarak da artırabilir hanımlar, büyük yapmak isteyenler. Hani bu tamamen sizin ölçülerinize göre değişiklik gösterebilir. Ben 26 ilmek yaptım, tam geldi. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım gelelim, ardından birlikte modelimize başlayalım.
Evet hanımlar, 26 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Arka yüzde ilmeklerim haroş olarak ördüm. Şimdi tekrardan ön yüzdeyiz. Hanımlar, bizim bu modelimiz arka yüzden kurulacak. Bu nedenle şu anda ön yüzdeyiz. 26 adet ilmeğimi ön yüzde tamamen düz olarak öreceğim hanımlar. 26 ilmeğimin tamamını ön yüzde düz öreceğim. Arka yüzde de beyaz ipimi ekleyip modelime geçeceğim. Gördüğünüz gibi hepsini normal düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şimdi arka yüzdeyiz. Modelimizi yapabilmek için hanımlar burada artık bu beyaz ipimizi ekleyeceğiz. Hemen beyaz ipimi şöyle mor ipime bağlayacağım hanımlar. Buraya şöyle 2 tane bir düğüm atacağım. Modelimiz hanımlar 6 sıradan oluşuyor. Toplam 6 sıradan oluşuyor modelimiz. Modelimizin 1. sırasındayız ve arka yüzde modelimize başlıyoruz. Öncelikle hanımlar bu aşamada kenar ilmeğimi ters olarak örüp başlıyorum. Bakın ters olarak ördüm beyaz ipimle. Ardından hemen yanına bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek düz. Kenar ilmeğimi ters olarak başladım. Yanına bir ilmek düz ördüm. Sonrasında 2 ters, 2 ilmek düz. 2 ilmek ters, 2 ilmek düz. Bu şekilde modelimizin ilk sırasını yapıyoruz hanımlar. 2 ilmek ters örüyorum. Hemen yanına 2 ilmek düz. 2 tane ters örüyorum. 2 tane düz. 2 ilmek ters örüyorum. 2 tane düz örüyorum. 2 tane ters örüyorum. Bakın hanımlar, son 2 ilmeğim kaldı. Hemen yanına bir ilmek düz ördüm. Arka yüzde kenar ilmeklerimizi ters örüyoruz. Son kenar ilmeğimi de ters olarak örüp 1. sıramı tamamladım. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Modelimizde ön yüzdeyiz ve 2. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum hanımlar. Bakın hemen yanında, buradan baktığımızda bir tane ters ilmeğimiz var. Bunu ters olarak örüyoruz. Şimdi bakın ön yüze 2 tane düz ilmeğimiz düşüyor hanımlar. Sadece bu 2 düz ilmekler üzerinden işlem yapacağız buradan. Bu 2 düz ilmeğimin hanımlar ilkini örüyorum. İpimi şişme bir kere doluyorum. Artırma yaptım. 2. ilmeğimi örüyorum. Aradaki 2 ters ilmeğimi yine ters örüyorum. Bakın yine 2 tane düz ilmeğim var. İlkini örüyorum. İpimi şişime bir kere doladım. 2. düz ilmeğimi de örüyorum. Burada hanımlar ilmek sayılarında artış görünebilir. Fakat geri toplayacağız biz bu ilmekleri. Ve aralardaki 2 ters ilmeğimi yine normal ters olarak örüyorum. Bakın yine 2 tane düz ilmeğim var. İlkine normal düz olarak örüyorum. İpimi şişime bir kere doluyorum. Hemen yanındaki ilmeğimi de düz örüyorum. Sadece 2 ters ilmeklerimizi normal ters olarak öreceğiz hanımlar. Tekrardan bakın, ilk düz ilmeğimi örüyorum. İpimi şişime bir kere doladım. Diğer ilmeğimi de yine düz örüyorum. 2 ters ilmeğimi ters örüyorum. Sadece 2 düz ilmekler üzerinden işlem yapıyoruz hanımlar. Ters ilmeklerimizi yine ters olarak örüyoruz. Bakın yine ilk ilmeğimi düz ördüm. İpimi şişime doluyorum. 2. ilmeğimi de yine düz örüyorum. Burada 3 ilmeğimiz oluşuyor. 2 ters ilmeğimi yine ters örüyorum. Yeniden bakın 2 düz ilmeğim var. İlkini örüyorum. İpimi şişime bir kere doladım. 2. düz ilmeğimi de ördüm. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Bunun ilkini ters olarak örüyorum. Ön yüzde kenar ilmeklerini düz örüyoruz hanımlar. Son ilmeğimi de düz olarak örüp ön yüzde 2. sıramı tamamlıyorum. Geri geldik. Şimdi dönüyoruz. Arka yüzdeyiz. Modelimizin arka yüzde 3. sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Hemen yanında bakın bir ilmek düzüm var, düz örüyorum. Ön yüzde hanımlar bakın 2 tane düz ilmeğimiz vardı. Bunu 3 ilmek olarak artmıştı. Ortaya ajur yapmıştık. Arka yüzde bu 3 ilmeği ters öreceğiz. Bakın ajur yaptığım ilmeğimi de ters örüyorum. Bu şekilde. Hemen yanında 2 tane düzüm var, düz örüyorum. 2 düz, arada şu ajurlu olan 3 ilmeğimi ters örüyorum. 2 düz, 3 ters. İlmeklerimizi modelimizin 3. sırasında arka yüzde gördüğümüz gibi örüyoruz. 2 ilmek düz ördüm. 3 ilmek ters örüyorum. 2 ilmek düz örüyorum. 3 ilmek ters örüyorum. 2 tane düz örüyorum. 3 tane ters örüyorum. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Hemen ilkini düz olarak ördüm. Arka yüzde kenar ilmeğimi ters olarak örüyorum. Modelimizin 3. sırasını arka yüzde tamamladık. Geldik modelimizde 4. sıramıza.
Hanımlar 4. sıramızda ön yüzde yine ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Hemen yanındaki bir ilmeğimi ters ördüm. Bakın bir ilmek ters ördüm. Burada 3 ilmek düz var. Bu 3 düz ilmeği yine düz örüyorum. Arada 2 ters ilmeği ters örüyorum. Ön yüzde modelimizin 4. sırasında hanımlar yapacağımız işlem böyle. İlmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. 3 ilmeğimi düz örüyorum. 2 ilmeğimi ters örüyorum. 3 ilmek düz, 2 ilmek ters. 3 ilmek düz örüyorum. Aradaki 2 ilmeği ters örüyorum. 3 ilmeğimi düz örüyorum. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Hemen buradaki bir ilmeğim ters. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüp ön yüzde 4. sıramı tamamlıyorum. Şeklimiz böyle görünüyor hanımlar şimdilik. Geri döndük. Arka yüzde modelimizin 5. sırasındayız. Bu sıramızda da yine ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Bakın kenar ilmeğimi aldım. Yanındaki bir ilmeğimi düz ördüm. 3 ilmek ters örüyorum. Hemen burada 2 ilmek düzüm var. 2 düz. Ters ilmeklerimi ters örüyorum. Düz ilmeklerimi düz örüyorum. Modelimizin 5. sırası bu şekilde kuruluyor hanımlar. Yine 2 düzümü ördüm. Yanına 3 ilmek tersimi örüyorum. 2 ilmek düz. Hemen yanında 3 ilmek tersimiz var. Ters örüyorum. 2 ilmek düz. Hemen yanında 3 ilmek tersimi ördüm. Tekrardan 2 ilmek düz örüyorum. Geri dönüyoruz. Ön yüzdeyiz. Modelimizde 6. ve sonuncu sıramızı yapacağız. Hanımlar bu sıramızda artık bu artırdığımız fazla ilmekleri geri toplayacağız. Öncelikle kenar ilmeğimi alıyorum. Hemen yanında bir ilmeğim var. Bunu ters örüyorum. Bakın burada normalde 2 ilmeğimiz vardı. Burada 3'lü ilmeğimiz olmuştu artırmadan sonra. Bu 3. ilmek ile hanımlar öndeki 1 ve 2. ilmeğimizi şöyle yer değiştiriyoruz. Bakın 3. ilmeğim önden gelecek şekilde, diğer 2 ilmeğim arkadan gelecek şekilde yer değiştirdim. Bu 3. ilmeğimi tekli olarak normal düz örüyorum. Bu ikili ilmeğimin de ikisini birlikte keserek örüyorum. Tekrar ilmek sayılarımız burada 2'ye düştü. Böyle. Bakın şeklimiz de oluşmaya başladı. Yeniden aralardaki 2 tersimizi yine ters örüyoruz hanımlar. Bakın yine 3'lü ilmeğim var. Bu 3. ilmeğim önden gelecek şekilde, ilk 2 ilmeğim de arkadan gelecek şekilde şöyle yer değiştiriyorum. Bu 3. ilmeğimi tekli olarak normal düz ördüm. Arkadan gelen ikili ilmeğimin de ikisini birlikte keserek örüyorum. Bakın ikinci şeklimizi de burada böylece oluşturduk. Görüntümüz bu hanımlar. Yeniden arada 2 tersimi ters örüyorum. Tekrardan aynı işleme devam edeceğim. 3. ilmeğim ile ilk 2 ilmeğimi yer değiştiriyorum. Önce bu ilk ilmeğimi tekli olarak düz ördüm. Arkadan gelen ikili ilmeğimin de ikisini birlikte keserek örüyorum. Şeklimizi gördüğünüz gibi hanımlar görünmeye başladı. Bu şekilde. Aralardaki 2 ters ilmeğimiz yine ters. Sadece bu üçlü düz ilmeğimiz üzerinden işlem yapıyoruz hanımlar. Bu şekilde yer değiştirme işlemi yaparak modelimizi kuruyoruz. Aradaki 2 tersimi ters ördüm. Yine bakın üçlü ilmeğim var. 3. ilmeğim ile hemen öndeki ilk 2 ilmeğim, ikisini yer değiştiriyorum. Önce bu tekli ilmeğimi düz ördüm. Ardından arkadan gelen bu ikili ilmeğimi birlikte keserek örüyorum. Hemen yanında 2 ilmek tersim var. Bakın sonuncu modelimi de yapacağım. 3. modelim önden gelecek. 3. ilmeğim önden gelecek şekilde. İlk 2 ilmeğim de arkadan gelecek şekilde yer değiştiriyorum. Bu tekli ilmeğimi normal düz olarak ördüm. Arkadan gelen ikili ilmeğimin de ikisini keserek örüyorum. Hemen yanında bir tersim vardı. Ters ördüm. Ve son kenar ilmeğim ön yüzde düz olarak örüp modelimin 6. sırasını tamamladım. İlk modelimizi bitirdik hanımlar. Şimdi arka yüzdeyiz. 2. modelimizi yapacağız. Bu defa mor ipimi kullanacağım. 2. modelim için mor ipimi kullanacağım. İlk modeli nasıl yaptıysak ikinciyi de aynı şekilde yapacağız hanımlar. Şimdi 2. modelimizin ilk sırasını yapıyoruz. Öncelikle kenar ilmeğimizi ters örmüştük. Kenar ilmeğimizi ters ördük. Hemen yanına bir ilmek düz örmüştük. Devamında 2 ilmek ters, 2 ilmek düz. 2 ilmek ters, 2 ilmek düz. 2 tane ters örüyoruz, 2 tane düz. Modelimizin ilk sırasını bu şekilde tamamlıyoruz. 2 ilmek düz örüyorum, 2 ilmek ters. 2 tane düz, 2 tane
ters. Son 2 ilmeğim kaldı. Burada ilkini ters olarak, düz olarak ördüm. Arka yüzde kenar ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz hanımlar, bu şekilde. İkinci modelimizin birinci sırasını tamamladık. Şimdi ön yüzdeyiz. İkinci modelimizin ikinci sırasını yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın hemen yanındaki bir tersimi ters ördüm. Sadece 2 düz ilmeklerimiz var. Bunlar üzerinden işlem yapıyoruz hanımlar. İlkini düz olarak örüyorum. İpimi şişime bir kere doladım. İkinci düz ilmeğimi örüyorum. Aralardaki 2 ters ilmeğimizi yine ters örüyoruz. Yeniden bakın 2 düz ilmeğim var. İlkine normal ördüm. İpimi şişime dolayıp ikinci düz ilmeğimi örüyorum. Aradaki 2 ters ilmeğimi ters örüyorum. Yine bakın düz ilmeklerim var. İlkine düz ördüm. İpimi şişime dolayıp ikinci ilmeğimi de düz örüyorum. Aralardaki ters ilmeklerimiz yine ters örülüyor. Sadece 2'şer ilmek düzümüz var. İlk düz ilmeğimizi örüyoruz hanımlar. İpimizi şişimize bir kere dolayıp ardından ikinci düz ilmeğimizi örüyoruz. Şimdi sonuncu modelimizi de yapalım yine. İlk düz ilmeğimi örüyorum. Artırmamı yaptım. İkinci düz ilmeğimi ördüm. Hemen yanında bir tersim var. Ters örüyorum. Kenar ilmeğimi ön yüzde düz olarak örüp modelimin ikinci sırasını tamamlıyorum. Şimdi geri döndük. Arka yüzdeyiz. Modelimizin üçüncü sırası. Arka yüzde hanımlar ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğimi alıyorum. Hemen yanında bir tane düzüm var. Düz ördüm. Bakın artırdığım ilmekle birlikte burada 3 tane tersimiz oldu. 3 ters örüyorum. Bakın 2 tane düzümüz var. 2 düz. 3 ilmek ters. 2 ilmek düz. 3 ilmek ters örüyorum. 2 tane düz. Modelimiz bu şekilde ilerliyor hanımlar. Arka yüzde 3. sıradayız. İlmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. 3 tane ters ördük. 2 tane düz. 3 tane ters örüyorum. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Hemen yanında bir tane düz. Kenar ilmeğimi arka yüzde ters örüyorum. 3. sıramızı da böylece tamamladık. Geldik modelimizde 4. sıramıza. Bu sıramızda yine ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yanında bir tersim var. Ters örüyorum. Bakın burada 3 ilmek düzüm var. 3 düz. Aradaki 2 tersimi ters örüyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Aradaki 2 tersimi ters örüyorum. Ön yüzde modelimizin 4. sırasında da yine bu şekilde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz hanımlar. Bakın şeklimiz oluşmaya başladı. Tekrardan hemen 2 tersim var. Ters örüyorum. 3 ilmek düz. 2 ters. 3 ilmek düz. 2 ilmek ters. 3 ilmek düz. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Buradaki ilk ilmeğimi ters örüyorum ve son kenar ilmeğimi ön yüzde düz olarak örüyorum. Şimdi geri döndük. Modelimizde arka yüzde ve 5. sıradayız. Yine bu sıramızda da ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. 1 ilmek düz var. Düz ördüm. Bakın burada 3 tersim var. Ters örüyorum. 2 düzüm var. Düz örüyorum. Yine ilmekleri gördüğümüz gibi 5. sıramızda arka yüzde örüyoruz. 3 ilmek ters. 2 ilmek düz. 3 ilmek ters, 2 ilmek düz. 3 ilmek ters, 2 tane düz. 3 ilmek ters örüyorum. 2 ilmek düz. Tekrar 3 ilmek ters örüyorum. Hemen burada bir tane düzümü düz ördüm. Kenar ilmeğimi arka yüzde ters olarak örüyorum. Şimdi hanımlar ön yüzdeyiz. Modelimizde 6. ve sonuncu sıramızı yapacağız. Yine kenar ilmeğimi alıyorum. Yanında bir tersim var. Ters örüyorum. Bakın buralarda üçlü düz ilmeklerimiz vardı. 3. ilmeğimi alıyorum. 1. ve 2. ilmeğim ile şöyle yer değiştiriyorum. Önce bu ilk ilmeğimi tekli olarak örüyorum. Bu yer değiştirdiğim ikili ilmeğim var. Bunu da ikisini birlikte keserek örüyorum. Bu şekilde. Tekrardan ilmek sayılarımız eski haline dönüyor. Aradaki 2 tersimi ters örüyorum. Yeniden bakın burada üçlü düz ilmeğim var. 3. ilmeğim ile hemen ilk 2 ilmeğimi yer değiştiriyorum hanımlar. 3. ilmeğimi düz ördüm. İlk ikili ilmeğim vardı. İkisini birlikte keserek örüyorum. Bu şekilde. Arada 2 ters ilmeğim var. Yine bu işleme devam ediyoruz. 3. ilmeğim ile ilk 2 ilmeğimi yer değiştiriyorum. Önce bu tekli ilmeğimi ördüm. Ardından arkadaki ikili ilmeğimi keserek örüyorum. Bakın hanımlar şeklimiz kendini göstermeye başladı bu aşamada.
Aradaki 2 tersimi yine ters örüyorum. Kesme işlemine sıra sonuna kadar devam edeceğiz bu şekilde. 2 tersimi ters ördüm. Yine 3. ilmeğim ile ilk 2 ilmeğimi yer değiştiriyorum. Önce 3. ilmeğimi tekli olarak düz ördüm. Ardından arkadan gelen ikili ilmeğimi keserek örüyorum. Arada 2 tane tersim var. Devam ediyorum yine. Bu 3. ilmeğimi aldım. İlk 2 ilmeğimle şöyle yer değiştiriyorum. İlk 3. ilmeğimi tekli olarak düz ördüm. Arkadan gelen ikili ilmeğimi de keserek ördüm. Hemen bir ters ilmeğimi ters ördüm. Sonuncu ilmeğimi de ön yüzde olduğum için düz olarak örüp sıramı tamamladım. Evet hanımlar, bakın ilk 2 modelimizi böylece tamamladık. Gördüğünüz gibi şeklimiz ortaya çıktı. Her 6 sırada bir model kendini yeniliyor. Şimdi arka yüzde hanımlar aynı işlemi bu defa beyaz ipimiz ile yapacağız. 6 sıra boyunca modelimizi beyaz ipimizle bitirdikten sonra tekrar mor ipimizle modelimizi kuracağız. Birlikte 2 modelimizi yaptık zaten. Ben bu patiğimin ön bölümüne 1, 2, 3, 4, 5 toplamda 5 tane modelimi kurdum. İlk 2 modeli birlikte yaptık. Şimdi diğer 3 modeli de hanımlar ilk 2 modeliyle aynı şekilde yapalım gelelim. Eğer ki buralarda kafanız karışacak olursa 1. ve 2. modelin sıralamalarını takip ederek diğer modelleri de yapabilirsiniz. Şimdi hep birlikte toplamda 5 modelimiz olana kadar tamamlayalım gelelim. Ardından birlikte bilek bölümüne geçeceğiz. Evet hanımlar, toplamda 5 tane modelimi yaptım ve geldim. Artık geri dönüyoruz. Arka yüzde modelimizi bitirmiştik. Bu aşamada yine mor ipime geçiş yapıyorum. Hanımlar bakın, ilk ilmeğimi ters olarak ördüm. İlmeklerimin tamamını bu aşamada sıra sonuna kadar ters öreceğim. Artık modelimiz bitti. Bu aşamada şu beyaz ipimi de artık keseceğim hanımlar. Beyaz ipimle de işim kalmadı. Patiğimin devamında artık tamamen mor ipimi kullanacağım. Hemen beyaz ipimin ucunu buraya şöyle 2 tane düğüm atıyorum. Sıkıca bağlıyorum. Sonradan açılıp sökülme olmasın diye. İlmeklerimin tamamını burada ters olarak öreceğim sıra sonuna kadar. Bu şekilde hepsini ters öreceğim. Şu 2 düz ilmeğimin yönü düzgün gelmediği için onu düzelterek örüyorum hanımlar. Bakın. Yönü düzgün gelmeyen ilmeklerimi arka yüzde düzelterek ters olarak örüyorum. Son kenar ilmeğimi de arka yüzde olduğum için ters olarak ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz hanımlar. Buraya bir diş haroşa örmemiz gerekiyor mor ipimizle. Ardından bilek ayrımını yapacağız. Yine ön yüzdeyiz hanımlar. İlmeklerimizi sıra sonuna kadar düz öreceğiz. Ardından arka yüzde yine ilmeklerimizi tekrar düz öreceğiz. Haroşamızı oluşturacağız. Yine haroşayı ters örenler örgünün her iki tarafında da ters örgü örebilirler. Ben de haroşaları hanımlar hep düz örgü örerek elde ediyorum. Yani bu şekilde daha çok kolayıma gidiyor. Artık sizin eliniz hangisine alışkınsa, hangisini kolay yapıyorsanız o şekilde örersiniz. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Yine arka yüzde de ilmeklerimi bu şekilde düz olarak öreceğim. 26 ilmeğimiz vardı. Tamamını düz olarak örüyoruz. Son kenar ilmeğim kaldı. Bunu da ters olarak ördüm. Bakın hanımlar, burada ön yüzde mor ile bir diş haroşamız oluştu. Şimdi burada bilek ayrımını yapacağız. Şişimizde 26 ilmeğimiz vardı. 2 eşit parçaya böldüğümüz anda 13'er ilmek düşüyor yanlara. Yine yanlarda haroşa örgüye devam edeceğiz. İlk 13 ilmeğimi öreceğim hanımlar. Kenar ilmeğimle birlikte 1, 2. ilmeğimi ördüm. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12 ve 13. ilmeğimi örerken şu öndeki 2 ilmeği alıyorum. Bakın, ikisini yer değiştirerek örüyorum. Bu şekilde 13. ilmeğimi örerken öndeki 2 ilmeği yer değiştirdim. Yer değiştirmenin sebebi şu: bu bilek bölümü daha sıkı ve sağlam oluyor. Orta kısımda ayrık bir görüntü oluşmuyor. Öncelikle hanımlar, patiğimizin bu 13 ilmek üzerinden sağ kenarını yapacağız. Yani bu bölümü yapacağız. Ardından sol kenarı yapacağız. Şimdi bu sol tarafta olan 13 ilmeğimiz burada bekleyecek hanımlar. Sayalım buradaki ilmekleri de: 4,
8, 12, bir de burada 13. Buradaki ilmekler bekleyecek. Yedek işiniz varsa ilmekleriniz benim gibi şişte bekleyebilir. Eğer ki yedek işiniz yoksa da bir tığ yardımı ile ilmeklerin içinden ip geçirerek ilmeklerin kaçmasını önleyebilirsiniz. İlmekleri bu şekilde de bekletebilirsiniz. Benim yedek işim olduğu için hanımlar şimdi geri dönüyorum. Diğer işimi aldım. Bu sağ taraftaki 13 ilmeğimi öreceğim. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu kenardaki 13 ilmeğimi yine haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde hanımlar sadece haroşa öreceğiz 13 ilmek üzerinden. Sonuncu ilmeğimi de şöyle ördüm. Geri dönüyorum. Yine ön yüzdeyiz hanımlar. Tekrar ilmeklerimi haroşa örmeye devam edeceğim bu şekilde. 13 ilmek üzerinden işlem yapacağız. Bu şekilde şimdi tekrardan geri döneceğiz. Arka yüzde yine 13 ilmeğimizi öreceğiz. Şöyle baktığımız anda burada bir diş haroşamız oluştu. Şu ilk haroşamız zaten patiğimizin ön bölümünde yaptığımız bir diş haroşaydı. Onun haricinde baktığımız anda bir diş haroşa oluştu. Hanımlar ben bu patiğimin şu kenarlarına 15 diş 15 sıra haroşa ördüm. Benim ölçülerime göre tam geldi. Sizler bu aşamada patiğinizi ayağınıza ölçerek yapabilirsiniz. Şöyle ki patiğinizin burnundan itibaren şöyle ayağınıza tutun. Bu şekilde ölçü almak en mantıklısıdır. Ayağınıza tam olur patiğiniz. Bu şekilde bu kenarına topuğunuzun bu kenarına gelene kadar yapmanız gerekiyor. Ölçü alırken de biraz esnetebilirsiniz. Haroşa örgü olduğu için esneklik payına sahip oluyor çünkü. Şimdi hanımlar hep birlikte patiğimizin bu sağ kenarını ölçülerimize göre tamamlayalım gelelim. Sonra da birlikte sol kenarımıza başlayalım. Evet hanımlar patiğimin sağ kenarını bu şekilde tamamladım ve geldim. 15 diş haroşam oldu burada. Şimdi geri dönüyoruz. Arka yüzde kesim işlemi yapacağız hanımlar. İlmeklerimi ikişer ikişer toplayarak keseceğim. Şöyle ikişer ikişer topluyorum. Gevşek bir kesim yapalım hanımlar. Çünkü patiğimizin topuğunu yaparken bu kesim yaptığımız ilmek yerlerinden yani buralardan yeniden ilmekler çıkaracağız. İlmekleri rahat çıkartabilelim diye kesimimizi gevşek yapmaya özen gösterelim. Son ilmeğim kaldı. Bunu da kesiyorum. Ardından buraya şöyle 2 tane sıkı zincir oluşturup artık buradaki ipimi kesiyorum. Şimdi birlikte sol kenarımıza başlayacağız. Tam bilek bölümünden hanımlar bilek ayrımı yaptığımız bu bölümden itibaren böyle ipimizi buraya ekleyerek sol kenara başlangıç yapıyoruz. Buradaki 13 ilmeğimizi öreceğiz. Sağ kenarı nasıl yaptıysak sol kenarı da aynı şekilde öreceğiz hanımlar. Hemen 2 ilmek ördükten sonra ipimin ucunu yine kendisine bağlıyorum. Burası sağlam olsun sökülmesin sonradan diye. Ardından buradaki ilmeklerimi de böyle sırasıyla haroşa olarak öreceğim. Sağ kenarla aynı sayıda aynı şekilde bu sol kenarımızı yapacağız hanımlar. İpimin ucunu da hatta şöyle gizleyerek götürdüm. Yine haroşaya devam ediyoruz. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde de yine ilmeklerimizi haroşa yani düz olarak örüyoruz. Buradaki 13 ilmek üzerinden işlem yapacağız. İşte hanımlar bu şekilde. Baktığımız anda burada da yine bir diş haroşamız oluştu. Zaten bu ilk haroşa modelimiz bittikten sonra yaptığımız haroşaydı. Onun haricinde burada bir diş haroşamız oluştu. Ben sağ kenarına 15 diş haroşa yaptım. Sol kenarında aynı sayıda yapacağım. Sizler de sağ kenarı ne kadar yaptıysanız sol kenarı da aynı sayılarda yapın gelin. Sonra birlikte patiğimizin kenarlarına başlayalım. Evet hanımlar patiğimin bu sol kenarını da tamamladım ve geldim. Bu sağ kenarda arka yüzde kesim yapmıştık. İpimiz bu kenarda kalmıştı. Bu sol tarafta da ön yüzde kesim yapacağız. İlmekleri ikişer ikişer toplayarak kesimimizi gerçekleştireceğiz. Bu şekilde yine sağ kenarı yaptığımız gibi burayı da keseceğiz. Yine gevşek bir kesim yapalım. Bu şekilde ilmekleri ikişer ikişer toplayarak kesimimi yaptım. Şimdi hanımlar bu aşamada artık patiğimizin şu bölümlerini yapacağız. Bakın burada haroşalarımız var. Bu bölümleri yapacağız. Bunun için de bu kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkaracağız. Bu aşamada bu bölümde misinalı şiş kullanabilirsiniz. Fakat ben misinalı şişlerle çok zorlandığım için patiğimin bu kenarlarında böyle kısa şişlerle yapacağım. Dediğim gibi sizler misinalı şiş de kullanabilirsiniz. Hemen
yanlardan ilmekler çıkararak başlayacağım. Bakın burada bir adet ilmeğim vardı. Sırasıyla kenar ilmek yerlerine girerek, bakın ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmekler çıkartıyorum. 2 ilmeğim oldu. 3, 4, bu şekilde ön yüzde ilmek çıkartıyoruz. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bu beyazlı olan bölümlere geldik. Hanımlar buralarda 17 ilmeğimizi çıkartmıştık. Onu bir unutmayalım. Buralarda ip geçişi olduğu için normalde sonuncu ilmeklerimi ben ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyordum. İp geçişi olduğu için buralarda ilk ilmeğimizi ördük. Bu nedenle diğer tarafa bakacağız. Kaçar tane kenar ilmek yerimiz var. Bakın 3 tane beyaz, 3 tane mor, 3'er tane kenar ilmek yerimiz var. Buradan 3 tane ilmek çıkaracağız. Karşıdan da yine renkli olan bölümlerden 3'er tane ilmek çıkaracağız. Bakın 17 ilmeğim vardı. 3 ilmek çıkaracağım buradan. 18, 19, 20. Bakın burada 4 kenar ilmekleri görünüyor olsa da biz 3'er tane ilmek çıkartıyoruz. 20 idi. Devam ediyorum. İlmeğin iki kanadına birden girdim. İlmek çıkarttım. 21, 22, 23. Devam ediyorum. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Bir de buradan çıkaracağız beyaz. 3. 33 olacak yeniden. 31, 32. Burası düğüm yeri olduğu için hanımlar biraz sıkı. Tığ yardımıyla ilmek çıkartayım. İpimizi ilk bağladığımız yerde burası, şurası. O yüzden şöyle buradan da ilmeğimi çıkarttım. 30 kaç ilmeğimiz oldu? Yeniden sayalım ilmeklerimizi. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 ilmeğimiz olmuş. Devam ediyorum. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ve şurada son kenar ilmek yerimiz var. Buradan da ilmek çıkartıyorum. 42. Bu kenardan ben 42 adet ilmek çıkarttım. Şöyle bu da ilk başlangıç yeri. Burası da biraz sıkı. Bu şekilde. Hanımlar siz bu arka haroşa sayısını 17-18 sıra yaptıysanız 2-3 ilmek fazla çıkacaktır. Kenar ilmekleri fazla olacaktır. Bu sizin kafanızı karıştırması. Şimdi geldik burun tarafına. Patiğimizin burnuna biz 8 ilmek olarak başlamıştık. 8 ilmek başladığımız yerden de 8 ilmek çıkartacağız. İlk başlangıç yerinde bu kenarlarımız biraz sıkı olduğu için tığımdan yardım alarak ilmek çıkaracağım hanımlar bu bölümde. Başlangıç yerimiz çünkü ister istemez biraz sıkı oldu. Şöyle 2, 3, bakın ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum başlangıç yerinde. 4 oldu. 5, 6, 7 ve şurada son kenar ilmek yerine de girip ilmeğimi çıkartıyorum. 8. Burun kısmında da 8 ilmek başlamıştık. 8 ilmek çıkarttık. Şimdi bir diğer şişimle de bu kenardan ilmekler çıkaracağız. Bu sağ taraftan bu kenarımızdan 42 çıkartmıştım. Buradan da eşit olacak. 42 ilmek çıkartacağım. Bakın sıradaki kenar ilmek yerlerine girerek ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmeklerimizi çıkartıyorum. Sayarak gidelim. 4, 8, 10 ilmek olmuş. 3 tane beyazdan çıkaracağım. 11, 12, 13. Mora geçtim. 14, 15, 16. Tekrar beyaza geçiyorum. 17, 18, 19. Tekrar mora geçtim. 20, 21, 22, 23, 24, 25. Devam edeceğim. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. ilmeğim, 36, 37, 38, 39, 40.
41 ve son kenar ilmek yerine de gelip ilmek çıkartıyorum. 42. 42 ilmeğimizi çıkarttık. Şimdi geri döneceğiz hanımlar. Tamamen haroşa örgü uygulaması yapacağız bu aşamada. İlmeklerimizi burada tamamen yine düz olarak öreceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. İlmeklerimi düz örüyorum. Şu anda arka yüzdeyim. İlmeklerimi düz örünce ön yüze haroşa düşüyor hanımlar. Bakın böyle. Tamamen diğer uca kadar ilmeklerimizi haroşa olarak öreceğim. Patiğimizin kenarlarını bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Düz olarak ilmeklerimin hepsini sırasıyla örüyorum. Şimdi misinalı şiş olaydı, takır tukur her yere bir karışırdı. Elim ayağıma dolaşırdı. Dediğim gibi buralar misinalı şişle rahat örenler için çok rahat örülecektir. Fakat benim misinalı şişi kullanma yeteneğim gerçekten çok kötü. Hiç yok, sıfır. İşte burun kısmına geldim. Buradan da yine 8 ilmek çıkartmıştık. Buradan çıkarttığım 8 ilmeğimi de yine hanımlar haroşa yani düz olarak örüyorum. Sırasıyla bakın buradan çıkarttığım ilmeklerimi de ördüm. Diğer şişime geçiyorum. Yine buradan da 42 ilmek çıkartmıştık. Buradan çıkarttığımız 42 ilmeği de yine sıra sonuna kadar böyle haroşa olarak öreceğiz hanımlar. Bir de benim mor ipim biraz kalın çıktı hanımlar. Sizin ipiniz ince çıktıysa ve benim sayılar yapıyorsanız küçük olabilir mi ki diye de düşünmedim, değil. Hani dedim ayağınıza mutlaka ölçün diye. Ölçerek yaparsanız sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Her videomda da söylüyorum. Patiklerinizi örerken ayağınızı alın önünüze, bir ölçün. Ona göre yapın. Hani manken ayağınız varsa ona göre de ölçebilirsiniz. Ya da kendiniz için yapıyorsanız ayağınıza deneyerek de patiğinizi yapabilirsiniz. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm hanımlar. Şimdi geri döneceğiz. Burada baktığımız anda hanımlar bir diş haroşamız oluştu. Bu aşamada ben bu kenarımıza 3 diş haroşa yaptım hanımlar. Şimdi yine sıra sonuna kadar buraya kadar ilmekleri öreceğiz. Tekrar döneceğiz. Arka yüzde aynı şekilde yine öreceğiz. 2 diş olacak. Tekrardan diğer uca kadar öreceğiz. Geri döneceğiz. 3 diş. Bu kenarımızda 3 diş haroşa görünmesi gerekiyor. Şimdi hep birlikte buraya 3 diş haroşa olacak şekilde ilmeklerimizi tamamlayalım. Gelelim ardından tabanımıza birlikte başlayalım. Evet hanımlar, kenarımızda 3 diş haroşamız olana kadar bu şekilde ördüm ve geldim. Şimdi burundan başlayarak patiğimizin tabanına geçeceğiz. Öncelikle ilk şişimde 42 adet ilmeğim vardı. Tabanımıza geçebilmek için öncelikle buradaki 42 ilmeğimi yine haroşa yani düz olarak öreceğim hanımlar. Bu şekilde. Burundan itibaren başlayarak da tabanımızı yapacağız. Sıra sonuna kadar bu şekilde 42 ilmeğimizi düz olarak ördük. Şimdi burun bölümüne geçtik hanımlar. Burun tarafında burada 8 adet ilmeğimiz vardı. Yanlardan ilmekleri alarak burada 14 ilmek olana kadar çoğaltacağız. Bunu da şöyle yapıyoruz. Öncelikle 8 ilmeğimi öreceğim. Yine düz haroşa örgüye devam ediyoruz. 8 adet ilmeğimi ördüm. Şimdi bu sol taraftaki şişimden 1 adet ilmeğimi örerek orta kısma ekliyorum. Orta kısımda 9 ilmeğimiz oluyor. Sonra geri dönüyorum. Bu aşamada hanımlar ipimiz hep karşıda olacak ve ilk ilmeğimizi örmeden alacağız. İkinci ilmeğimi örüyorum. Üçüncüyü, dördüncüyü bu şekilde 9 ilmeğimizi örüyoruz. Şimdi de bu taraftaki şişimden 1 adet ilmeğimi örerek orta kısma ekledim. Böylece ortada 10 ilmeğimiz oldu. Ekledikten sonra tekrar geri dönüyoruz. İpimi yine karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Yine bu orta kısımdaki 10 ilmeğimi öreceğim. Ardından şişimden 1 adet ilmeğimi örerek orta kısma ekliyorum. Bu defa orta kısımda 11 ilmeğimiz oldu. Geri döndüm. İpim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Buradaki 11 ilmeğimi bu şekilde öreceğim. Ve
şişimden bir adet ilmeğimi örerek yine orta kısma ekliyorum. Ortada 12 ilmek oldu. 14 olana kadar devam edeceğiz hanımlar biz bu işleme. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Devamında gelen ilmeklerimi yine orta kısımdaki 12 ilmeğimi düz olarak öreceğim. Ve şişimden bir adet ilmeği örerek yine orta kısma ekledim. Burada 13 ilmeğimiz oldu. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Burada yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bu orta kısımdaki 13 ilmeğimi öreceğim. Son kez şişimden bir adet ilmeği örerek ortaya ekleyeceğim ve 14 ilmeğimiz olacak. Bakın 13 ilmeğimin tamamını ördüm. Şişimden bir adet ilmeğimi örerek ortaya ekledim. 14 oldu ortamız. Şimdi geri dönüyorum. Bu aşamada hanımlar 14 ilmek üzerinden patiğimizin tabanını yapacağız. Bunu da şöyle yapıyoruz. Yine ipimiz karşıda olacak ve ilk ilmeğimizi örmeden alacağız. Şimdi ilk 13 ilmeğimi öreceğim. Tabanımdaki ilk 13 ilmeğimi öreceğim. 14. ilmeğimi örerken kesim yapacağım. Yani tabanımda son bir ilmek kalana kadar bu şekilde örüyorum. Bakın burada son bir ilmek kaldı. Bu ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. Bu defa ikisini birlikte keserek örüyorum. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyoruz. Yine ipimiz karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrardan ilk 13 ilmeğimi öreceğim. Yeniden 14. ilmeğimi örerken yine kesim yapacağım. 14 ilmek üzerinden tabanımızı bu şekilde devam ettireceğiz. Bakın ilk 13 ilmeğimi ördüm. Bu 14. ilmeğim burada. Sonuncu ilmeğim. Şişimden bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Kesimden sonra tekrar geri döndüm. İpim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Yani ilk 13 ilmeği örüyoruz hanımlar. 14. ilmeği örerken kesim yapıyoruz. Bakın yine ilk 13 ilmeğimi ördüm. Bu sonuncu ilmeğimi örerken de şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Bu şekilde yanlardaki şişlerimizde olan ilmeklerimiz birer birer eksiliyor. Tabanımız bu şekilde oluşuyor. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Son bir ilmeğim kalana kadar yine öreceğim. Yani ilk 13 ilmeğimi öreceğim. 14. ilmeğimi örerken kesim yapacağım. Patiğimizin tabanı bu şekilde yapılacak hanımlar. Yine burada son bir ilmeğim kaldı. Bu ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Bu şekilde. Şimdi yeniden aynı işleme devam edeceğiz. 14 ilmek üzerinden tabanımızı öreceğiz. Hanımlar biz bu işlemi bu şişlerimizdeki, bu sağ ve sol şişimizdeki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz. Bitene kadar bu şekilde patiğimizin tabanını öreceğiz. Şimdi hep birlikte sağ ve sol şişimizdeki bu ilmekler bitene kadar patiğimizin tabanını 14 ilmek üzerinden sizlere gösterdiğim gibi örelim ve gelelim. Evet hanımlar, patiğimin tabanını sizlere tarif ettiğim gibi kestim ve geldim. Burada sadece 14 ilmeğimiz kaldı. Tabanımız için kullandığımız ilmekler. Şimdi arka bölümüne geçeceğiz hanımlar topuğuna. 14 ilmek üzerinden topuğumuzu yapacağız. Öncelikle yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi yine haroşa olarak, yani düz olarak öreceğim. Son 2 ilmek kalana kadar, yani ilk 12 ilmeğimi öreceğim. Bu şekilde. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Bu son 2 ilmeğin ikisini birlikte keserek örüyorum. Hanımlar bu yanlarda bakın kenar ilmek yerleri var buralarda. Şu şekilde. Burada kesim yaptım. Şişimi buraya takıp buradan bir ilmek çıkartıyorum. Tekrar burada 14 ilmeğim oldu. Son 2 ilmeği kesiyoruz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkartıyoruz. İlmek çıkarttıktan sonra geri döndüm. İpim yine karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Yeniden hanımlar son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. İkisini keserek örüyorum. Bu bölümde hanımlar ilmek çıkartırken bu sağ tarafta dönüp ön yüzde ilmek çıkartıyoruz. Bakın ön yüzde döndüm. Sıradaki kenar ilmeklerimiz, bakın yeri belli burası. Buraya girip şöyle bir adet ilmek çıkartıyorum. Yeniden 14 ilmeğimiz oldu. Tekrardan son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve sıradaki kenar ilmek yerinden yine ilmek çıkartacağım. Son 2 ilmeği kestikten sonra. Bakın yine son 2 ilmeğim. İkisini keserek örüyorum ve sıradaki kenar ilmek yerimiz, bakın yerleri belli, burası olarak şurası. Buraya girip şöyle bir adet ilmek çıkarttım. Tekrar geri dönüyorum hanımlar. Şu anda arka yüzdeyiz. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrardan ilmeklerimi haroşa, yani düz olarak örüyorum.
Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Son 2 ilmeğimi kesiyorum. Geri dönüyorum. Bu sağ kenardan ilmek çıkartırken hanımlar ön yüze çıkarıyorduk. Bakın burada sıradaki kenar ilmek yerine girip buradan şöyle ilmeğimi çıkartıyorum. Yeniden yapacağımız işlem bu hanımlar. Şimdi yeniden son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Son 2 ilmeğimi kesip sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkaracağım. Patiğimizin arkası bu şekilde yapılacak. Bakın son 2 ilmeğimi yine kestim. Sıradaki kenar ilmek yerimiz bu bölümlere denk geldi. Hemen şuraya giriyorum. Bakın burada kesim yaptığımız yerler. Buraya girip bu defa buradan ilmek çıkaracağız. Orası kesim yaptığımız yerde biraz sıkı olabilir. Hemen tığ yardımıyla girip şöyle ilmeğimi çıkartıyorum. Hanımlar, patiğimizin arkasında yapacağımız işlem bu. Biz bu işleme son kenar ilmek yerlerine kadar buraya ve buraya kadar devam edeceğiz hanımlar. Patiğimizin arkasını bu şekilde tamamlayacağız. Şimdi hep birlikte son kenar ilmek yerlerine kadar patiğimizin arkasını sizlere gösterdiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü bakın son kenar ilmek yerlerine kadar bu şekilde ördüm ve geldim. Şimdi kesim işlemi yapacağız. İlmeklerimi ikişer ikişer toplayarak keseceğim hanımlar. Sıkı bir kesim yapmayalım. Yine hafif esnek bir kesim olsun. Çünkü patiğimizin bu boğaz tarafına denk geldiği için ayağımıza rahat girsin. Patiğimiz bu şekilde ikişer ikişer ilmeklerimizi toplayarak kesim işlemini gerçekleştireceğiz. Son bir ilmeğim kaldı. Bunu da yine bu şekilde kestim. Şimdi hanımlar patiğimizi böylece bitirdik. Bir de patiğimin kenarına böyle minik bir kenar oyası gittim. Çok da yakıştı. Dileyen böyle sade de kullanabilir. Kenar oyası yapmak isteyenler için de hemen nasıl yaptığımı kısaca anlatayım sizlere. Öncelikle tığıma geçiş yapıyorum. Burada hanımlar şöyle tümsek bir görüntü olmasın diye şu dibine batarak şurayı şöyle bir önce sabitliyorum. Kenar oyamı şöyle yaptım. Hemen öndeki kenar ilmek yerine tığım ile batıp buraya şöyle bir sık iğne oluşturuyorum. 3 tane zincir çekip bu sık iğnenin içine, yaptığım sık iğnenin içine buradan girip batıyorum. Bu şekilde topluyorum. Buraya kirpik oluşturdum. Ve hemen öndeki kenar ilmek yerine batıp kirpiğimi sabitliyorum. Şimdi bir diğerini yapalım. Yeniden bir öndeki kenar ilmek yerine girip sık iğne oluşturdum. 3 zincir çekiyorum. Sık iğnemin içine şu şekilde batarak bu şekilde burayı topluyorum. Kirpik oluşturdum ve hemen öndeki kenar ilmek yerine batıp kirpiğimi sabitliyorum. Üçüncüsünü yapalım yine. Hemen öndeki kenar ilmek yerine batıp böyle bir sık iğne oluşturuyorum. 3 zincir çekip sık iğnemin içine bu şekilde batıyorum ve buraya bir kirpik oluşturdum. Hemen öndeki kenar ilmek yerine batıp bu kirpiğimi buraya sabitliyorum. Bu şekilde hanımlar kenar oyamızı yapıyoruz. Hanımlar böyle patiğimizin çevresini ilk başladığımız yere kadar yapalım ve gelelim. Evet hanımlar, ilk başladığım yere kadar kenar oyamı yaptım geldim. En son buraya bir tane sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Hemen ipimin ucunu da hanımlar arka bölüme gizleyeceğim. Sonra manken ayağımıza giydirelim. Patiğimize bir de öyle bakalım. Haroşa modeli olduğu için hanımlar ayağı saran esnek bir model. Haroşalı modeller genelde ayağı sarıyor esnek olduğu için. Rahat kullanımı oluyor. Evet, gizledim. Görüntü itibariyle hanımlar patiğimiz böyle. Bakın haroşa örgü olduğu için ne kadar esnek. Bunu da size şöyle elimle açarak göstereyim. Ve hemen manken ayağıma da giydireceğim. Tabii manken ayağımı bulabilirsem. Evet, buldum sonunda. Kayıp bulundu. Yani şu anda bir kamera gerisini arkasını görseniz sağımda ip, solumda manken ayak, önümde makas, arkamda tığ, şiş, yani o derece. Bu şekilde hanımlar, hemen şöyle güzelce bir giydireyim size de ayakta nasıl durduğunu modelimizin göstereyim. Evet hanımlar, işte patiğimizin ayaktaki duruşu. Gördüğünüz gibi bakın esneklik payı da gayet iyi. Şöyle açılıyor. Bu şekilde modelimiz. Hemen tabanımızı göstereyim. Tabanımız da yine bu şekilde oldu. Topumuz bu. Patiğimiz bu şekilde bitti sevgili hanımlar. Evet, yine güzel bir modelin daha birlikte sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.